Evet efendim, merhabalar. Bugün konuğumuz Orhun Orhon. Sanki ismini bilmiyormuş gibi burada notlarıma bakıyorum. Orhun, nasılsın? Hoş geldin. İyiyim ama benim ismimi zordur telaffuz etmek. Değil mi? Orhun Evet, şöyle Orhan, bir Orkun Orhon. evet, Her türlü oluyor yani. zorlama Sen benim soyadımı bir bilsen başımıza neler geliyor. Allah değil mi? Allah. Orhun, zaten onu tanıyan tanıyor. Kuşağımızın en önemli orkestra şeflerinden birisi. Bugün kırmadı bizi, sağ olsun. Konuk etti evine. Artık ben sözü bırakıyorum ustalara. Buyursunlar. Evet, Orhun hoş geldin. Yani sen şef diyorsun, ben daha çok zor projelerin adamı diyorum. Ya işte. Nerede bela var, nerede sıkıntılı bir iş var, Orhun çözer diye hani. Yok ya. Sanayi esnafı diyeyim. Yani bizim mesleğin Ankara'da İsviçre çakısı olan kişisi diye düşünüyorum. Bir yerde bir problem oldu mu bir şekilde Orhun çözer diye düşünüyoruz. Hoş geldin. Estağfurullah canım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba. Evet, ben kızacaksınız bana ama ben bölüm sayısını söyleyeceğim vallahi. 33'teyiz. Evet, 33. bölüme hoş geldiniz. Eylül ayının bölümlerini çekmeye devam ediyoruz. Bugün benim için tabii Orhun çok hani birlikte çalıştığımız, çok sevdiğimiz, çok takdir ettiğimiz, çok desteğini gördüğümüz her anlamda bir arkadaşımız. O yüzden Orhun'un bizimle yapacağı konuşma benim için bu açıdan da önemli. Evet, e, biraz konsept gereği en başta bize kendinden bahsetmen mümkün mü? 1977 senesinde başlar şeyim işte müziğe Bilkent'te başladım. Elhan Bakiyanov'la çalıştım o zaman ondan sonra. Sonra bir Fransa'da eğitim süreci geçirdim bir sene. Fakat daha çok inşaatta amelelikle geçti o. Sonra geri geldim. Kompozisyon bölümünü bırakıp o sırada Gürer Bey şeye gelecekti Bilkent şeflik dersi vermeye. Şefliği tercih ettim. Ondan sonra hayat böyle devam etti. Daha çok projeler, onlar, bunlar. Hasbelkader kendimi bir orkestra şekli yaparken buldum. Sonradan sonraya çok sevdim. Gerçekten çok ısındım. Ve tabii benim en büyük şansım çok bestecilik okuduğum için hani bugün Türkiye'nin önde gelen bestecilerin büyük bir kısmı arkadaşımdı ondan sonra. Ve hep onların eserlerini yöneterek başladım diyelim. Ve meşakkatli eserler yaparak başladık. İlk başta hatta ilk konserim zannederim Berkant Gençkal'ın Borusan'la bir eseriydi Nefesler için. Sonra da geldim buraya daha Bismillah yeni orkestra şefi. İkincisi de Özkan Manav için bir geceydi. Onun şerefine yaptığımız bir gece. Orada onun bütün eserleri bir kısım eserlerini yaparak başladık işte. Bizim kariyer böyle başladı. Hala da Özkan devam ediyor. Hoca dün misafirimizdi. Siz birer hafta arayla yayında olacaksınız ümit ediyorum. Sağ olsun Yani bize harika bir söyleşi yaptı. bana göre Türkiye'nin en büyük bestecilerinden bir tanesi. Yani top 3 diyeyim yani ilk üçte o var yani benim için. Müthiş bir müzisyen ve müziği müzik olarak yazan, hala onu ideal dünyasında tutan, elletmeyen, bütün çocukça ruhla merak edip araştırmaya devam eden birkaç besteciden biri diye düşünüyorum. Ben çok şanslıyım. Sizin gibi birçok değerli insanı burada Zoom ortamında da olsa misafir edip sizin fikirlerinizi öğrenip sizin sesinizi duyup sizinle sohbet etme şansı yakalıyorum bu proje sayesinde. İnan Viyonsel tarihi işte Türk eserleri işin bahanesi oluyor. Ben bir sürü pırıl pırıl insanı burada misafir etmenin keyfini ve onurunu yaşıyorum. Sağ olun. İyi ki Ama bize destek oluyor. o şeref bize ait. Yani şimdi siz bunu yapmıyor olsaydınız ben evi süpürüyor olacaktım. Çok güzel oldu bana ama. Evet, devam et istersen şu kısma. Valla işte sonrası bu başkentte çalışmaya başladım. Bir sürü İşte zor çeşitli projeler. projeleri hallediyorsun benim söylediğim gibi. Biraz bir onlardan bahset istersen. Konuşmak istemediğini düşünüyorum ama ufak da ucundan da olsa Yani, geçsen iyi olur. yani şey işte çağdaş müzikle başlayınca oradan sonra hani bir de şey oldu hani mesleki olarak da geleneksel şeflik biraz sıkıcı ve boğucu geldi aslında.
Hani klasik bir standart programın içerisinde boğulup o dünyanın normali içerisinde konuşuyor olmak bana biraz boğucu geliyor. Biraz kışla psikolojisi olarak da geliyor. Yani orkestrada hacimli büyük bir şey ve her zaman yapmak istediğiniz her şeye izin vermiyor. Şanslıydım o konuda ben. İşte bu girişimlerden sonra hani pek çok proje için veya Ankara içerisinde var olan topluluklarla da çalıştık çağdaş müzik içerisinde. Sonra Hezarfen'le çalışmaya başladım. Sağ olsun onlar beni çağırdı. İşte kimyamız tuttu diyelim. Sürekli projelerde birlikte olduk. O sırada işte bayağı bir Türk bestecisi, bayağı bir çağdaş müzik. Tabii alıştık biraz bu iş konuşma meselesi. Biraz matematik gibi. Ben de hani seviyorum böyle zor şeyleri. Ondan sonra hani matematiği de çok severim mesela. Ne bileyim onun üzerine artık kolay gelmeye başladı. Kolay demeyeyim de yatkın olmaya başladı diyeyim. Yani bu iş bisiklete binmek gibi yapa yapa oluyor herhalde. Şimdi hani o dili daha rahat anlıyorum. Hani mesela daha klasik tarafı algılaması çok daha kolay geliyor bana. Ondan sonra hani bir de yeni olan bir şeyi yapmak, yeni olan bir şeye ses vermek daha ilerici, daha böyle hani bizi çocuk tutan, daha oyuncu tutar gibi görüyorum. Öteki biraz alışveriş merkezi kültürü gibi geliyor bana artık yavaş yavaş. Hani Temcit Pilavı gibi aynı programı çevir, aynı havalı sözleri söyle, efendim şu eser harikaydı bilmem ne, kendinde inanmadığı bir söyleme girip yapmak. Hani her zaman olmuyor ama burada hani iyi de yapsan, kötü de yapsan bir pozitif bir şeye hizmet ediyorsun. Yani senden sonra onu dinleyen başka biri de merak ediyor. Bu sayede herhalde 200'den fazla yeni Türk eseri ilk seslendirmesini yapmışımdır son 20 senede diye düşünüyorum. O da 20 mi 15 mi öyle bir şey. Yani bu da keyif verici tabii. Yani beni fit tutuyor. Bir de mesleki anlamda şimdi işin kar zarar dengesine baktığımızda da bu tarafta rekabet yok gibi. Çok az. Hani çağdaş müziği yönetmek isteyen şef pek yok. Herkes şeyi seviyor. Mercedes BMW seviyor. Yani Mahler seviyor. İşte böyle büyük senfoniler seviyor falan filan ondan sonra. Yani anlayış hani bu konvansiyonel anlayış biraz daha 1970'lere 80'lere gömülü iken hani ben oradan birazcık sıyırabiliyorum. O da beni hala çocuk ruhunda tutuyor diyelim yani. Tabii Akso başlı çağdaş başına müziği ilk premieri yapmanın da hani büyük bir rahatlığı var. Saçmalasan kim bilecek meslekçiden başka bir adam. Şaka yapıyorum tabii şaka ya yapıyorum. ben Akso'ya çok hayranım. Hakikaten sıfırdan oluşturulmuş Aa, muhteşem bir proje. E, Yani bu kadar genç müzisyen adayının, müzisyenin sayenizde sahnede yer bulabildiği, tecrübe kazandığı, bir şeyler ürettiği. Yani çok senin birçok iyi ki var dediğimiz özelliğin var benim açımdan. sağ olun sağ olun. Eksik olma. Aksoy iyiydi. İşte o da bir deneysel projeydi. Çünkü o kurulasıya kadar Ankara'daki konservatuvar öğrencilerinin hiçbir şekilde bir araya gelmiyormuş mesela. Okullarına bile gitmezlermiş, ziyaret etmezler. Çok yani az öyle insanlar hani böyle herkesle iyi anlaşıp geçinecek falan Aslı gibi işte nadir yani. Ondan sonra bu proje ona yaradı. Hem de bir kaynaşmaya yaradı. Aynı zamanda da bayağı onların hani şimdi genç müzisyenlerin kafasında limit yok. Hani profesyonellerin artık hayat tecrübesinden gelen bir limit ve maceradan kaçınma durumu var ama çocuklar limitleri bilmiyor. O yüzden hani çok fazla şey yapabildik ve güzel kısmı şu, e, beraber büyüdük. Ben de bilmiyordum ilk başta ne olacağını. Yani beraber maceraya girdik. Bu şey gibi hani bir gün denizde açılırsınız hadi şu koya midye yemeye gidelim diye de hava patlar ya. Onun gibi oldu yani ne yapacağız diye birbirimize bakarak yaptık. İşte Aslı gibi pek çok ruhu genç, yani ruhu genç yanlış oldu. Ruhu 17, 18 o çocuklarla aynı olan insanlar geldi. Hep beraber büyüdük yani. Hep beraber büyüdük. Yani kazalarımız oldu, kavgalarımız oldu, itişler, kakışlar hep oldu. Bir iyi şey oldu. Ama bir milat oldu diye düşünüyorum. Hani bunun bir parçası olmaktan da gerçekten mutluyum. Orada da çok çağdaş müzik yaptık mesela. Onu Türkmen falan çaldık. Yok yani bilen biliyor yani Orhun'un kim olduğu, ne kadar katkısı oldu. Bu arada 415 La'ya karşı çok büyük bir aşk yaşıyorsun diye duydum. Tabii tabii. Sağırlık derecesinde. Neyse artık kızdırmak için söyledim, kusura Yok bakma. yok şaka yapıyorum şaka yapıyorum.
Evet. Yani koca re majör konçerto re bemol duymak hiç hoş değil. Size göre Le Bemol, bana göre değil. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Evet. Aptala döndüğüm bir gündü yani. Evet, o zaman ana konuya geri dönelim. En son Gözde Yaşar bölümünde ben böyle bir kaymaya başlamıştım. Sonra topladık tekrar Türk Yonsel eserleri kısmına. Evet, bugün Orhun Orhun'un Türk Yonsel eserleri tarihine yaptığı katkıları konuşacağız. Hem besteci olarak hem şef olarak. Neyle başlayalım? Şeflik mi, bestecilik mi? Hangisi? Vallahi bestecilikle başlayalım. Çünkü orada çok bir numara yok aslında. Okay. Yani ben işte bu besteciliği terk ettim diyelim. Çünkü bir gerekçe bulamadım kendime beste yapmakla ilgili olarak. Yani ontolojik olarak onu kafama oturtamadım. Ondan sonra aldığımız eğitimin tezatlarıyla, kendi kimlik tezatlarımla, şu an ne demeye çalışıyorum, ne yapıyorum, ezber dışında kendimle ilgili bir şey yapmak konusunda ben orada biraz pes edip kaçtım ondan sonra. Fakat nadiren de olsa işte son birkaç senedir böyle birkaç solo şey ortaya çıktı. İlk başta aslında bu Önder Baloğlu kemancı, onun bu Covid güncesi diye bir projesi vardı. Bizden de bir 30 saniyelik falan bir solo keman müziği istemişti. Öyle bir işlerlik kazanınca o boşlukta da dedim hadi Gökhan'la da konuşuyorduk. O zaman o yine onu Türkmen'in bir müziğini kaydediyordu. Ya ben de dedim yazsam çalar mısın? Ondan sonra tabii dedi. Bu fikir de öyle çıktı ortaya. Bir solo violonsel için bir şey yazayım fikri. Bir de zor yani hani çalıcısı olmadığınız bir aletin hani doğasını tam anlamadığınız falan bir şeyi kavramak zor. Bizim için de çok eğitici bir şey bir taraftan. Ondan sonra bir şekilde becerdik diye ümit ediyorum. Yani Gökhan sonra onu bir çaldı. Ben Gökhan Bağcı diye özellikle dipnot söyleyeyim, bilmeyen olabilir. Gökhan deyince biz biliyoruz da Evet, 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 Gökhan doğru. Bağcı harika bir violonselci. Yeni eserler konusunda da çok cesur. Çok bizim portföyümüzü arttırmak konusunda çok büyük desteği olan biri. Onu da ne zaman Gökhan'ı misafir ediyoruz Aslı? Onun bir Eylül'de bir tez sunumu var. O Evet. arkasından yani onu birazcık şu an rahatlatmaya çalışıyoruz. Eylül bittikten sonra onunla da görüşeceğiz. Evet, Peki evet. Gökhan bunu hiç kaydetti mi? E, bu Şöyle yani profesyonel anlamda değil, o zaman görüşmüyorduk. Kapadokya'daydı o da. Orada bir çaldı, kaydetti. Bana bir kaydını yollamıştı. Evet. Evet. Böyle bir harika. şey O yapmıştı. kayda bizim de bir türlü ulaşma şansımız olur mu? Tabii. Tabii, tabii, Harika, tabii, çok tabii. sevindim. Hı Tabii, hı. tabii. İşte böyle bir denemeydi. Hani biraz kendi halinde serbest doğaçlama gibi bir şeye başladım. Ondan sonra hani kendi duyuş anlayışım içerisinde. Böyle tek bölümlü kısa bir müzik yazdım. Ben mutluyum müziğimden. Bakalım dinleyen olursa ne diyecek? Onu merak ediyorum tabii. Ee, Evet. Eğer link atabilirsen biz, değil mi? Buraya bir etiket koyabiliyoruz Tayfun, YouTube'da Gökhan. varsa iCard dediğimiz şeyler var. Link paylaşabiliyoruz. Bundan söz ederken hemen şu köşede belirir YouTube'da bir kaydı varsa. Ya tabii daha henüz YouTube'da yok. Onu bir Gökhan'la konuşayım. Bakayım olmadı öyle bir şey yaparız olmazsa. Hani Onu bir izni alayım. Peki eğer uygun görürseniz. bestelendi bu? Efendim? Pandemi zamanında mı besteledin? Tabii, 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 tabii. Orada böyle bir boşa çıkınca insan hani kendine dönme fırsatı da buluyor aslında. Hani e, benim için kişisel olarak böyle bir sükunete erip de hani bir sakin olup neredeydik demek için de bir fırsat denmez de işte nasıl diyeyim böyle bir dönem oldu diyeyim yani böyle bir şey. e, Buyurun. Tek bir şey Peki soracağım bununla ilgili. Yazdığın eseri tanımlamak istersen tek bir kelimeyle ne derdin o eser için, bu bahsettiğimiz eser için? Valla melankoli derdim herhalde öyle bir şey olsa. Biraz öyle bir Okey, güzel, şeyi var. Aa. güzel. peki bunca zaman sonra yeniden bir eser yazmak nasıl hissettirdi? İyi hissettirdi ya. Yani ben hani hiçbir şey beceremeyeceğimi düşünüyordum ondan sonra. Hani böyle bir işlerlik kazandırdı. Oradan da bir şey oldu. Yani hani şey güzel o eski refleksleri kaybetmediğini görmek güzel. Ben demiyorum bir başyapıt yarattım aman harika bir besteydi. Hayır yani kendim adıma konuşuyorum elbette tabii ki hani bu işte mihenk taşı olsun falan harika o anlamda demiyorum. Kendimle Hı hı. anlamda.
O iştekliği kazandırdıktan sonra işte eşim Emeğin yazdığı çocuk hikayelerini de sola kemana yazmaya başladık falan. Ya Evet, onlar harika. o kurşunları attık, sonra tamamen konuyu kapadım yani. Şunu da yaparız, bunu da yaparız diyorduk. Yine hop tembelliğe girdim. Öyle mi? Ha, yine kapanmış oldu o sayfa bir Ya süreliğine ya belki. şöyle Haziran'a kadar, yani bu yaz başına kadar diyelim, bayağı çalıştım aslında ondan sonra. Sonra tatil geldi. Evet. Tatil yani bizim Bronzluktan tabii, belli oluyor. yani işte üniversitede çalışmanın faydaları, hayatınız hep yaz kış bir sömestr tatilleri olarak geçebiliyor yani. Sonra ben tabii deniz kenarına gidince kendimi unutuyorum yani. Hani müzik mi deniz mi bilemedim yani. İkisi de böyle eşit yani. İki sevgili yani, bilemedim. Evet. Hı hı. Genç kuşağa yanlış bir imaj vermeyelim lütfen. Evet, o zaman Şef Orhun'a geçelim mi? Evet, neyle başlayalım? Hangi eserle başlayalım? İşte arzu ederseniz bu başkentle kaydettiğimiz Mesut Savaş'ın kroması Okey, olur. tamam. Cansın Kaya çalmıştı. Ne sebeple yönetti? Ne oldu? Nerede yapıldı? Ya şimdi bayağı bir zaman oldu. Hatırladığım kadar Hacettepe Mezunlar Derneği'nin bir yarışması sonucuydu, öyle değil mi? Evet. Ondan sonra orada seçilen bir violonselci yarışmalara eser seslendirilecekti. Böyle bir ödül mekanizması vardı. O zaman biz bunu, bu eski konservatuvar binasında değil mi? Mamak'taki orada Evet, o adı salonda Mamak yapmıştık diye Kültür hatırlıyorum. Merkezi ama fiiliyatta benim okuduğum bina, Cebeci diye dediğimiz bina. Tabii yani gerçek konservatuvar olan şey. Ondan Hı hı. sonrakiler gibi değil. Yani gerçek ruhun olduğu yer orasıydı. Fakat güç eserdi. Aslında hatırlar, çok güç bir eserdi çıkartması. Ondan sonra bayağı divizi partiler, aleatorik yazı, işte hani çok büyük bir heterofonik ya da mikropolifonik hat, koma sesler. Ve violonselci de aslında hani bir solist olmaktan ziyade daha yeni bir konçertant anlayış. Yani orkestranın bir parçası gibiydi ondan sonra. Bizim de hatırladığım kadar 3 provamız vardı değil mi? Öyle bir şey. Yani bir kısıtlı bir prova zamanımız mı Evet, vardı? çok kısıtlı bir zamanımız vardı. Evet. Siz akademik başkentle çaldınız. Orkestra Hı Akademik hı. Başkent'te yapmıştık. Çünkü son anda belli olduğu detaylar, bir aksilikler vardı o zaman. Yani bizim normal sezonumuzun dışında bir araya girdi, bir gün sıkıntısı oldu, bir şeyler oldu. Velhasıl her zamanki gibi Türkiye gerçeği. Ondan sonra elektrik olsa su olmuyor, su olsa elektrik olmuyor. Yani hayatımda ben bu arada şef olarak 4 prova görmedim ya. Çok nadir ya. Ondan sonra hani böyle bir zamanda ters bir eser ondan sonra, ama orada şeyi çok takdir ediyorum, Cansın Kaya'yı. Ya işte bu yeni nesil violonselciler de şey gibi, yani adamlar spor arar gibi. Hiçbir sıkıntı yok yani. Hani ben şimdi hep endişe duyarım böyle şeylerden. Hani orkestradan ziyade solistle anlaşmak konusunda endişe duyarım. Çünkü o bir şey diretirse, bir şey yaparsa biz 80 kişi arkasında artık yanıyoruz yani. Ama o kadar profesyonel, o kadar bizimle uyumluydu ki, o kadar yatkın ve hazırdı ki, yani biz ne yaparsak çocuk uyum sağladı. İşte biz ona uyum sağladık. O bize kazasız belasız bitirdik. Fakat zor bir eserdi yani. Evet Zor. Eser ve Sonra çok sabırlıydı, onu hatırlıyorum. Cansın Kara çok sabırlıydı gerçekten, çünkü biz orkestra olarak anlamakta o kadar zorlandık. Fakat o hazırdı dediğin gibi eseri. Biz defalarca orkestra olarak baştan aldık. O da ısrarla bizimle devam etti, yani onu evet, hatırlıyorum. çok Çok hakikaten çok sabırlıydı. sabır, çok sakindi yani. Bir Evet, şey, çok Mısır tanrısı sakindi. gibi bakıyordu böyle bize. Tabii normalde bir eser kaç soliste dakika sürüyor? düşünsenize. Eser kaç dakika sürüyor? Ne kadardı? 15 dakika mı, 12 dakika mı? Daha uzun bir Ortalama şey evet değildi yani, sanki. öyle bir şey değildi diye hatırlıyorum. Tabii çok da zaman oldu. Ondan sonra ben hemen unutmuşum. Ondan sonrası yine yaz tatiliydi. Hı. Tek bölümlü bir 14 eser dakika herhalde. sürüyormuş. Hı hı. Efendim? 14 dakika 20 saniye diye not almış. Hı hı. Tek bölümlü bir eser herhalde. Tek Evet. bölümdü. Peki bu eseri tanımlamak istersen tek bir kelimeyle ne olabilir? Bu da şey gibi oldu ya. Bu ne böyle? Korktum ya. Challenge. Alkida Max. Yani bilemedim. O tek kelimeyle tanımlanacak bir eser değil zannediyorum. Okay. Yani o e,
nasıl diyeyim ben? Neye benzetirim yani? Dur bulacağım. Birazdan bulacağım. Birazdan gelecek yani. Okey, ne zaman istiyorsan. Şey gibi. Lars von Trier filmleri gibi. Aa, Tamam, bu da gayet iyi bir tanım. Daha ne olsun? çok güzel Okey, bir korelasyon oldu. okey. İyi bari. Gayet iyi. Sonra herhalde şeye geliyoruz. 2 hafta öncesine. Değil mi? Sırada o var. 2 hafta öncesi, evet. Evet. Ben yine denizdeydim. Sonra Gürer Hoca aradı. Ben dedi oğlum böyle böyle bir konser var. Hani senin yapmanı istiyorum. Ama benim de hiç hazırlığım yok. Yani 2 tişört, bir şortmaya gitmişim orada. Ondan sonra hani işin şeyi magazin tarafı böyle başladı. Ondan sonra işte Ankara'dan yeğenimden bir takım elbise istedik şunları kargoyla yolla falan filan da diye. İşte baget maget de yok orada bir eski öğrencim vardı İzmir'de. Oğlum dedim bir baget. Sağ olsun bestecilerden partisyonları bir ay önce izledim işte istedim. Yani çalıştım okudum falan filan. Ondan sonra tabii geldik İzmir'e fakat kalabalık. Şimdi buradan hani besteci arkadaşlara da bir tavsiye. Bu şafaktan sonra, bu saatten sonra böyle 20-25 kişiyi geçmeyen bir orkestra eseri yazmayın. Yani pardon, geçen orkestra eseri yazmayın. Artık hani her şeyin küçüldüğü bir dönemde hani çok büyük vurmalı setleri, işte üçlü dörtlü nefesli grupları, büyük bakırlar, arpler, onlar bunlar. Hani çok elzem değilse yazmamak gerek diye düşünüyorum. Çünkü hem rentable değil hem maliyetler çok yüksek seslendirme için. İkincisi bu koronadan sonra tekrar seyirci kazanmak isteyen orkestralar böyle büyük maliyetli eserlere gitmek istemeyecektir haliyle. Daha popülist işlere kayacaktır veya daha çizgi ötesi işlerle ilgi çekmeye çalışacaktır pazarlaması stratejisi olarak. Şimdi ilk söyleyeceğim hani bu tür eser yazan insanlara bu orkestra müziğini bir süre unutun. Yani daha küçük, daha karşılanabilir, her yerde çalınabilecek ansambullara dönün. Ki bu problemleri bu müziklerde de yaşadık. Hatta bestecilerle de sağ olsun onlarla da açık yüreklilikle konuştuk ondan sonra. Hani işte marimba, vibrafon, arp, glok, işte tam tam, asılı çanlar falan filan. Tabii bunlara girdiğinizde bunu Türkiye'de 3 orkestraya indirgiyorsunuz. Ve hani arkadaşlar için söylemiyorum ama hani bestecilerin geneli için bir kendim de oradan geldiğim için biliyorum bir süpermarket sendromu diye bir his vardır. Yani eserleri alırsınız hani ya şurada da buna kırbaç vurayım ya bir de şurada çizsin ne olacak falan ondan sonra. Tabii insan kendi ayağına sıkıyor. Yani taşları bağlıyor ayağına denize atlıyor gibi ondan sonra. Kalabalıklık ve pandemi tabii en büyük dezavantajımız oldu ondan sonra. Bu arada isminden bahsetmedik projenin. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Violonsel Konçertosu için. Onun finalinden bahsediyoruz şu an. Doğru doğru ben her şeyi herkes biliyor diye düşünüyorum. Yani bir süredir Evet. de şeyde böyle bir röportaj vermediğim için hala deniz modundayım plajda konuşuyorum. Yani Neyse. biz kendi kendimize gayet iyi biliyoruz da dışarıdan biri ne konuşuyorlar diyebilir doğal olarak. Açıklamalara yazarız der. Neyse. Neyse işte böyleydi. Fakat eserlerin hani çok güzel noktaları var mesela. Her ikisinin de kendine has bir sesi var. Ondan sonra kendine has bir değiş var. İkisi birbirinden oldukça farklı yapıda müzikler. Teknik zorlukları var. Fakat orada tabii iki harika violonselciyle denk geldik yine. Nil Kocamangil ve Poyraz Baltacıgil. Onlar yine benim yüreğime su serpti diyeyim. Yani yeni eser çıkartırken hele ki konçertoysa hani insan şeyi düşüyor ya diyor ne olacak diyor eşlik diyor 20 dakika bir saat biri prova falan filan. Fakat biz 4,5 saat prova yaptık falan. Hani 4 falan saat aşağı yukarı. Sonra bu Efes'te Celsus Kütüphanesi'nde olacak bir konser ve oraya her sazı taşıma olanağı olmadı. Yani marimba taşınamadı. Bu 5 oktav büyük marimba falan filan. Böyle bir sıkıntılar oldu. Bir de açık hava olduğu için kaydı bir gün öncesinde İzmir'de yapmaya karar verdik. Orkestrayla da beraber. Sağ olsunlar onlar da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda gerçekten yani yazın orta yerinde. Bayağı biz 5,5 saat falan bir kayıt süreci geçirdik. Onlarla hani böyle kese Mehmet Can Özer yaptı onunla sağ olsun İzmir Yaşar Üniversitesi'nden. Şimdi heyecanla o kayıtları bekliyoruz.
Evet, biz de bekliyoruz. Bakalım. Yani ben o gün olamadım. O hafta tam doğum günümün olduğu hafta Rudy'nin İstanbul'da ödül töreninde olunca e, Nil'e de söyledim. Yani gelemeyeceğim. Efes bir de uzak havaalanından git dön. Ama çok merak ediyorum. Hakikaten ikisi de ayrı ayrı. Ben yine biraz önce o senin kızdığın soruyu soracağım. İki eseri tanımlamak istersen ne dersin? La havle. Kaç kelime? Şey, şöyle diyeyim. Ufuk Biçen eseri daha mesela ilk bölümünü en hani beni etkileyen yerlerini baz alarak konuşuyorum. E, Ya tek kelimeli söylemeyeceğim ya olmaz çünkü anlaşılmaz. Yani Ufuk'un kendi hassas bir armoni anlayışı var. Çok hani geleneksel dili kullanmış. Mesela empresyonist bir yaklaşımla başlayan bir ilk bölüm var. Ondan sonra öyle anlatayım eseri. Böyle nasıl diyeyim biraz Erkin'in keman konçertosunu hatırlatıyor. Biraz Fransız empresyonizmini hatırlıyor. Biraz Yalçın Tura'yı andıran çizgileri var mesela. İkinci bölümünde ise tamamen bir Türk modu var. Türk ezgileri işte hani onun üzerinde duran bir modal sistem mevcut ondan sonra. Son bölümde ise yine ilk bölümü anıştıran bir kısım başlıyor. Sonra 7-8 tipik halk dansı modunda bir orta kısım geçiyor ve yine bir empresyonist koda geliyor ve eser yine böyle sona eriyor. Dolayısıyla burada tek kelime zor. Yani anladığım yarışmanın şartnamesinden dolayı onlar da o 3 bölüm formatına uyacakları için hani çok eski bir formu model almışlar kendilerine. O zaman burada daha eklektik bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tek bir şeyden bahsedemiyoruz. Recep'in eseri de öyle mesela. Recep İzmir ve İzmirlilere ithaf etmişti eserinin. İlk bölümü daha böyle bir nasıl diyeyim cazvari bir, daha doğrusu cazvari de değil de böyle bir hani bu hani eskiden Parlament Gece Kuşağı sineması müzikleri falan bir şeyler vardı. Yani öyle bir havayla başlayıp daha soyut, daha içsel bir dünyaya dönüyor falan ondan sonra. Bana göre tabii belki duysa kızar bana. Ondan sonra ikinci bölümde ise o da bir ağıt. O tamamen içsel bir dua, bir söylenme, bir inleme gibi olan bir bölüm. Hani bunun tam tersine. Yani ilk bölüm ne kadar bir dışa vurum, içe dönüş karmaşası yaşasa da ikinci bölüm tamamen içine kapalı, seyirciyi de biraz dışarıda bırakan bir bölüm. Tamamen. Hani bu aslında o bölümden çok keyif aldım çünkü o bölüm bize ait bir bölümdü. Orada seyirci olmasa da olur. Yani seyircinin onu kavraması zor fakat biz artık hani o hassasiyetten, ton anlayışından falan biliyoruz ki bu bizim okuyabileceğimiz bir şey. Yani bu şey gibi biraz hani Shakespeare'den gerçek aktöre gibi. Hani bunu şimdi herkes anlamaz ama biraz o böyle. Üçüncü bölümde ise bütün bu şeyi yırtıp tamamen dışa dönük bir mod var. Mesela onun bu Boğaziçi Akapella yaptığı düzenlemeleri çok ciddi Hı hatırlatan, hı. çok böyle ethnic fusion caz gibi teşbihte hata olmazsa diye böyle bir bölümde bitiyor ondan sonra. Dolayısıyla bunu da tek kelimeyle yani özetleyemeyiz. Çünkü her bölümün başka bir yapısı, karakteri var. İki konçertoda da başka bir şey var. Tabii burada da onu da eleştireyim. Biraz yarışmanın şartnamesiyle de ilgili. Yani bana sorarsanız hani bu tür yarışmaların artık bir çağa uyması gerekiyor diyelim. Yani hele bu pandemiden sonra bence hani 2 yarılı konser falan da bence artık tarih olacak gibi duruyor yani. Yani şu an sanki böyle 40 dakikada işi bitir çık modundayız ki orada her şey olacak. Yani 10 dakikayı 15 dakikayı falan aşmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hele bu TikTok videoları bilmem neler onlar bunlar. Bundan sonra oturup da 3 bölümden felsefe kitabı çıkaracak adam pek kalmayacak dünyada. Ve klasik müziğin seyircisinde %1'e 2'ye düştüğü bir gezegenden bahsediyoruz. Hepimizin öğreneceği bir şeyler var bu süreçten. Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Yani var mı Aslı soracağım bir şey Orhan'a? Soracağım bir şey yok. Hani destekleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de bunları konuşabilmek için ve Orhun seni buraya misafir edebilmek için bu kayıtların bitmesini beklemek durumunda kaldık. Çünkü hani onlar hakkında da konuşabilmeyi çok istedik. Biz zaten bir hayat paylaşıyoruz kendisiyle. Çok teşekkür ediyorum desteklerin için. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Yani bu harika bir proje.
Pek çok eseri gün ışığına çıkıyor, ortaya çıkartıyor. Ve çok harika violonselcilerimiz var, gencecik insanlar. İşte bu adını zikrettiğimiz gibi. Zikredemediğimiz, unuttuğumuz, atladığımız gibi onlar da kırılmasınlar. Yani harika bir nesil var. Aslında Türkiye'nin önünden tarihi bir kapasite geçit töreni yapıyor. Ve biz bu akan nehirden kovalarla doldurmayı beceremiyoruz. Böyle gidiyorlar önümüzden. Ya yurt dışına kaptırıyoruz, ya hayata küsüyorlar, ya amaçlarını kaybediyorlar. Umarım hani bu tür projeler bu büyük realizasyonları da beraberinde getirir de ve sizin gibi insanlar bu eserleri, bu insanları hatırlamaya devam eder sizin yaptığınız gibi de bir hani yeni bir gelecek oluştururuz diye e, hayal ediyorum. Yani aşağıda ne kadar pırıl pırıl bir nesil olduğunu ben bu projeye başlayınca görüyorum. Bu benim ihtiyarlığım mıdır, dar Yok. görüşlülüğüm müdür? Ama yani o kadar mutluyum ki bu insanları tanımaktan, sohbet edebilmekten. Neler varmış hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani şey çok acı. Neler var, ne madenler var. Ama işte okullarımız bunları ortaya çıkarmak konusunda atıl kalıyor. İlgilenmiyor. Yani bir garip bir gelenekçilik, bir tutukluk, bir bürokrasi var ülkede. Yani sanki her yer 70 yaşında adamlar tarafından yönetiliyor gibi böyle bir garip bir de eril bir enerji var. Yani. Ondan sonra bunları projelere istihdam edemiyoruz. Yani macera aramadığımız için, yeniyi aramadığımız için ve aslında sanatı bir puta çevirmeyi çok iyi becerdiğimiz için biz sanatı Türkiye'de korkunç bir dine çevirdik ve bunu bana sorarsanız biraz da bir yobazlık haline getirmiş durumdayız. Yani seyirci gelecek, bölüm arasında alkışlamayacak, takım elbise giyecek falan diye korkunç normlar içerisinde bir hani eski tapınak Yahudiliği gibi teşbih, yani teşbih olarak söylüyorum, kimse alınmasın. Ondan sonra bir hale getirmişiz. Hani İsa gibi kırıyor ya putları, bu ne burada falan diye. Yani ondan sonra yani böyle bir haldeyiz ve bu çocuklar, bu gençler, aslında hepimiz, aslında sizler de onu yapıyorsunuz. Tırmalayarak, kazarak, hani dişimizle tırnağımızla hep beraber bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani işte bu proje de öyle. Gönül isterdi ki daha geniş kapsamlı, daha ulusal, her yerin daha da benimsediği bir şey olsun. Bunun gibi binlerce şans var. Buna çok üzülüyorum. Ve işte bu fırsatı kaçırırsak arkası karanlık diye düşünüyorum. Yani buradan da şu uyarıyı yapayım. Yani bizim gelecek sunamadığımız sayısı, şimdi Türkiye'nin en büyük müzik okulları bomboş. Bomboş, içleri bomboş. Yani nasıl gidecek? Ne yapacağız biz? Neyle gelecekte varız diyeceğiz. İşte 3-5 insanın yüzü suyu hürmetine Türkiye'nin adı iyi anılıyor. Yani o yüzden devam etmeli. Teşekkürler. Tayfun, var mı soracağım bir şey Orhan'a? Ağzına sağlık. Ya Orhun'a sor. Orhun'un emekleri için teşekkür ediyorum. Orhun'u takip etsinler. Orhun dediklerini dinlesinler diyorum. Orhun iyi bir şef, iyi bir önder. Peşinden yürümeli o gençler. Onlara zaten sahip çıkıyor. Bence çok da güzel yapıyor işini. Eline